Perge antik dönemde Pamfilya bölgesinin bir kentiydi. Pamfilya kabileler yurdu ya da aşiretler yurdu anlamına geliyor. Kentin tarihi aslında M.Ö. 2. bine kadar dayanıyor. Bunu bir Hitit yazıtından biliyoruz ama M.Ö. 4. yüzyılın ortalarına kadar kente dair verilerimiz yok. Kentin tarihinin bölgenin tarihiyle paralellik gösterdiği düşünülüyor ve bu doğrultuda M.Ö. 540 yılında doğudan gelen Perslerin hakimiyetine girdiği, M.Ö. 468 yılında Atinalı Kimon'un hakimiyetinde olduğu, M.Ö. 388 yılında Attika Delos Deniz Birliği'ne giriyor. Bu birliği bugünkü Avrupa Birliği gibi düşünebiliriz ya da Avrupa Birliği'ne benzetebiliriz. M.Ö. 368 yılında da Pers İmparatorluğu'nu çöküntüye götürecek büyük bir isyan çıkıyor. Satraplık isyanı. Yine Perge de bu isyana katılan kentlerden biri. Perge, Helenistik dönemde Büyük İskender'le dostane ilişkiler kuran bir kent. İskender sonrasında İskender'in haleflerinden olan önce Antigonos'un egemenliğine, ardından Ptolemaiosların egemenliğine, en sonunda da Bergama Krallığı'na bağlanıyor. Milattan sonra 133 yılında da Bergama Krallığı miras yoluyla Roma'ya kalınca Perge de Roma'nın Küçük Asya eyaletleri kentlerinden biri oluyor. Kentte sadece bir kapı, surlar ve saray kalıntısı Helenistik döneme tarihleniyor. Bunun dışındaki yapıların çoğu Roma dönemine ait. Roma döneminde oldukça parlak bir dönem yaşayan Perge, Neokros, Asilya, Metropolis gibi kente ayrıcalık getiren ünvanlar kazanmıştır. Perge'nin paganistik dönemde tapındığı en ünlü tanrıça Artemis Pergae. Yine diğer pagan tanrılar da burada saygı görüyordu. Roma 4. yüzyıl ortalarında Hristiyanlığı resmi din olarak kabul ettikten sonra Hristiyanlık yavaş yavaş bütün Roma eyaletlerine yayılmaya başladı. Perge de yine Hristiyanlığı kabul eden kentlerden biri oldu daha sonra. Hristiyanlıkta önemli bir aziz olan Aziz Paulus'un da Perge'yi ziyaret ettiği biliniyor. Roma kültüründe hamamlar oldukça önemli yapılardır. Büyük ya da küçük hiç fark etmez, herhangi bir Roma kentinde hamam görebilirsiniz. Roma hamamları yaklaşık 10-11 bölümden oluşur. Romalılar için hamamlar sosyalleşebildikleri alanlar. Hamamların giriş kısmına apoditaryum deniyor. Burada giyinme ve soyunma işlemlerini yapıyorlar. Ardından tepidaryum denilen bir alana gidiyorlar. Burada ılık sular ve ılık sudan oluşan havuzlar var. Masaj ve buhar banyosu yapıyorlar. Hemen ardından da kaldaryum denilen hamamın en sıcak kısmına gidiyorlar. Kaldaryumda da yine sıcak sular ve sıcak sulardan oluşan havuzlar var. En sonunda da frigidaryum denilen soğuk alana gidiliyor. Gözeneklerin açık kalmaması, kapanması için soğuk sularla duşlar alınıyor ve soğuk su havuzları var yine burada. Bunun ardından da hamam eğlencesi bitmiş oluyor. Surlar kentin Helenistik dönem yapılarından biri. 3. yüzyıl ve 4. yüzyıllara tarihleniyorlar. Erken dönem surların güney, batı ve doğu yönlerinde 3 büyük giriş kapısı vardı ve surlarda ara ara yine küçük giriş kapıları bulunuyordu. Helenistik kulelerin önüne İmparator Hadrianus döneminde Antik Çağ'ın ilk kadın belediye başkanı Plakiya Magna tarafından anıtsal bir kapı, bir tak yaptırılıyor. Perge ticaretle uğraşan oldukça zengin bir kent. Yine bilime de oldukça değer veren bir kent. Astronomi, geometri ve matematik bilimine dair Perge'de çalışmaların yapıldığı biliniyor. Hatta ünlü bir bilim insanı olan Apollonius ve antik dönem filozoflarından olan Varius da yine Pergelidir.
Kestros Çeşmesi ve Kestros Nehir Tanrısı. Perge Aksu Nehri'nin yani Kestros Nehri'nin denizle buluşmadan önce uğradığı son liman kenti. Kestros Nehri'nden akan su şehri ikiye bölerek akıp gidiyor buradan. Kestros Nehri aynı zamanda bir personifikasyon, bir kavramın tanrısallaştırılması ya da kişileştirilmesi demek. Çeşme'de Kestros Nehir Tanrısı'nın bir de heykeli bulunuyor. Perge Stadyumu milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısında inşa ediliyor. Stadyum 14 kişilik kapasitelik bir stadyummuş. Roma kültüründeki stadyum ilk başlarda spor amaçlı disk atma, cirit atma gibi sporların yapıldığı bir stadyumken daha sonraları vahşi hayvanların kapıştırıldığı, dövüştürüldüğü bir alan ve gladyatör savaşlarının yapıldığı bir alan olarak kullanılıyor. Stadyum bölgenin yerel taşı olan kireç taşından yapılıyor. Stadyum mimari özelliği açısından tonozlar üzerine oturtulmuştu. Bu tonozlar sadece stadyumun oturma sıralarını taşımıyordu, aynı zamanda da dükkan işlevi görüyordu. Perge Tiyatrosu, Helen geleneklerine göre inşa edilmiş bir tiyatrodur. Daha sonra Roma döneminde tiyatroda onarımlar ve eklemeler yapılmıştır. Bu tip tiyatrolara Greco-Roma tiyatroları denir. Tiyatronun sahne binasında Dionizyak yani Tanrı Dionysos'a ait betimlemeler bulunuyor. 12.000 kişi kapasiteli tiyatroda erken dönemlerde Helen geleneklerine uygun olarak komedya ve tragedya başta olmak üzere oyunlar sergilenirken Roma döneminde ise kaba güldürüler, halk gösterileri, siyasi taşlama içerikli farslar ve gladyatör oyunları oynanıyordu. Perge, heykelleriyle ün salmış bir antik kenttir. Kentte 200'ün üzerinde heykel bulunmuş ve bu heykeller bugün Antalya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte. Perge'deki bu heykellerin bolluğu bize Perge'de antik dönemde bir heykeltıraşlık okulu ya da atölyesinin olduğunu göstermekte.